Şu an ekranda gördüğünüz bu adam bir suçlu değil. O elindeki telefonla sizi dolandırması için sandalyeye zincirlenmiş bir köle. Ve bu sadece bir kişi değil. Şu an Asya'da tam 220 bin insan elektrikli jobların gölgesinde çalıştırılıyor. Ve yıllık cirosu tam 300 milyar dolar olan bir suç imparatorluğunu yönetiyor. Telefonunuza gelen o masum merhaba mesajı var ya, işte o mesaj bu işkence odasından atıldı. Eğer cevap verirseniz sizin hayatınız biter. Vermezseniz onların hayatı biter. Seçil Erzan'ın bavulları bunun yanında çerez parası kalır. Bugün modern dünyanın en kanlı suçunu, insan tarlalarını ifşa ediyoruz. Arkanıza yaslanın çünkü buna inanamayacaksınız. Bir banka müdürünün Fatih Terim fonu adı altında ünlü futbolcuları nasıl kandırdığını ve Todex vurgununu düşünün. Bu olaylar canımızı yaktı, gündemimizi meşgul etti. O bavullarla para taşıyan Seçil Erzanlar, o kaçak tosuncuklar. Şu an Asya'da dönen devasa çarkın yanında sadece amatör birer stajyer kalır. Size birazdan anlatacağım sistem, kelepçeyi, elektrikli jopu ve yapay zekayı kullanıyor. Karşımızda artık basit bir çete yok. Karşımızda literatüre 2025 itibariyle giren yeni ve korkunç bir kavram var. Scam State, yani dolandırıcılık devleti. Burası suçun devletleştiği, belediye başkanlarının arka bahçelerinde dolandırıcılık merkezi işlettiği, yıllık cirosu 300 milyar doları bulan devasa bir yasa dışı endüstri. Bu rakam birçok ülkenin milli gelirinden daha büyük. Sadece 2024 yılında Amerikalılar bu ağa 10 milyar dolardan fazla para kaptırdı. Telefonunuza gelen o merhaba mesajı var ya, o mesajı atan kişi lüks bir plazada oturan zeki bir hacker değil. O Kamboçya'da etrafı dikenli tellerle çevrili bir toplama kampında sandalyeye zincirlenmiş, kafasına silah dayalı 60 farklı ülkeden toplanmış binlerce siber köleden sadece biri. Bugün tozlu rafta, Myanmar'ın savaş lordlarından Dubai'nin arka sokaklarına, Filipinler'deki yozlaşmış belediye başkanlarından işkence aletlerinin Amazon gibi satıldığı Telegram pazarına kadar modern dünyanın en korkunç suç ağına, insan tarlalarına giriyoruz. Bu hikaye eskiden sadece Çinli vatandaşları ilgilendiriyordu. Ama 2025 raporlarına göre oyun tamamen değişti. Artık hedef tüm dünya. Brezilya'dan Kenya'ya, Uganda'dan Türkiye'ye. 60'tan fazla ülkeden insan bu ağın içine çekilmiş durumda. Hedef kitle artık vasıfsız işçiler değil, iyi eğitimli, birden fazla dil bilen, teknolojiye hakim beyaz yakalılar. Senaryo hep aynı başlıyor. Tayland'da global teknoloji şirketi. Müşteri temsilcisi aranıyor. Maaş 2000 dolar. Prim, konaklama. Burada çok kritik bir durak var. Dubai. Raporlara göre Birleşik Arap Emirlikleri bu işin en büyük insan toplama ve transit merkezi haline geldi. Afrika ve Asya'dan gelen kurbanlar önce Dubai'de toplanıyor. Burada teknoloji şirketlerinde iş vaadiyle kandırılıyor. Ardından Tayland'a uçuruluyor. Tayland'a indiklerinde her şey normal görünüyor. Güler yüzlü şirket yetkilileri, lüks araçlar. Ancak araç sınıra, Myanmar bölgesine veya Kamboçya sınırına yaklaştığında atmosfer değişiyor. Pasaportlar toplanıyor. Araçlar orman yoluna sapıyor. Ve yüksek duvarlı komplekslerin kapıları üzerlerine kapanıyor. Artık onlar bir çalışan değil. Onlar mafyanın en değerli sermayesi. Birer klavye kölesi. Burada uzmanların birleşik suç dediği korkunç bir model var. Yani kurban aynı zamanda fail yapılıyor. Ya dolandıracaksın ya da öleceksin. Peki bu kampları kim yönetiyor? Bu kadar insan nasıl kayboluyor? Karşımızda basit çeteler değil, devlet gücünü arkasına almış savaş lordları ve yozlaşmış elitler var. İlk durağımız Myanmar, Ölüm Vadisi. Tayland sınırındaki Shev Kokko ve o meşhur KK Park. Burası Çinli kaçak Shi Shuing ve yerel savaş lordu Sao Chin Tu tarafından kurulan kendi kuralları olan bir şehir. Başta turizm cenneti olacak dediler. Şimdi ise dünyanın en büyük siber kölelik merkezi. Tayland hükümeti elektriği kesti, interneti kesti. Ne oldu sanıyorsunuz? Jeneratörleri devreye soktular. Uydu interneti kurdular ve dolandırmaya devam ettiler. KK Park'tan kaçabilenlerin ifadelerine göre burası bir ölüm kampı. Hedefini tutturamayanların işkence gördüğü, hatta organlarının alındığı iddialarının ayyuka çıktığı bir yer. İkinci durak Filipinler ve Alice Guo skandalı. Burası belki de en şok edici olanı. 2024-2025 döneminde
Filipinler'de bir skandal patladı. Alice Guo, Bamban şehrinin belediye başkanı. Genç, başarılı görünen bir siyasetçi. Ama polis belediye binasının hemen arkasında araziye baskın yaptığında ne buldu biliyor musunuz? Devasa bir dolandırıcılık merkezi. Evet, yanlış duymadınız. Bir belediye başkanı makam odasının arka bahçesinde binlerce insanı zorla çalıştırıp siber dolandırıcılık yaptırıyordu. Alice Guo şu an ömür boyu hapis cezasıyla yargılanıyor. Ama bu olay suçun siyasete ne kadar derinden sızdığının en net kanıtı. Üçüncü durak Kamboçya. Elit işbirliği. Kamboçya'da işler daha kurumsal. Ülkenin en büyük holdinglerinden Price Group ve başkanı Shen Zi. Bu adam aynı zamanda başbakanın danışmanıydı. İddianamelere göre yasal iş adamı maskesi altında ülkenin dört bir yanına yayılmış zorla çalıştırma kamplarını yönetiyorlardı. Devlet suçla mücadele etmiyor. Devlet suçun ortağı olmuş durumdaydı. Peki sizi nasıl dolandırıyorlar? Yöntemin adı çok acımasız. Domuz kasaplığı. Mantık şu. Domuzu hemen kesmezsin. Önce beslersin, şişmanlatırsın. Sonra tek hamlede kesersiniz. Buradaki domuz sizsiniz. Süreç şöyle işliyor. Hazırlık süreci. Dolandırıcı sahte bir profil oluşturur. Genellikle zengin, çekici, başarılı. Sizinle yanlış numara bahanesiyle iletişime geçer. İkinci adım besleme. Asla hemen para istemezler. Haftalarca sadece sohbet ederler. Günaydın mesajları, duygusal destek, Seçil Erzan'ın canım ciğerim demesi gibi. Bunlar da size ruh eşim derler. Üçüncü kısım vurgun. Güven tamamsa konu tesadüfen finansa gelir. Sahte bir kripto platformuna yönlendirirler. Önce kazandırırlar. Sonra tüm varlığınızı çekerler. Ve 2025 yılında bu yöntem seviye atladı. Neden mi? Yapay zeka. Eskiden dolandırıcıların en büyük sorunu dil bariyeriydi. Kamboçyalı bir köle, Amerikalı veya Türk kurbanla nasıl akıcı konuşacaktı? Artık yapay zeka var. Sadece Çince bilen bir dolandırıcı, anlık çeviri araçlarıyla sizinle kusursuz bir İngilizce veya Türkçe ile yazışabiliyor. Daha da korkuncu, deepfake görüntülü aramalar. Kurban, görüntülü konuşalım, gerçek misin göreyim dediğinde, dolandırıcılar gerçek zamanlı yüz değiştirme teknolojisini kullanıyor. Ekranda gördüğünüz o güzel kadın veya yakışıklı adam aslında bir yazılım. Kameranın arkasında ise yüzünde yara izleri olan günlerdir uykusuz bırakılmış bir esir var. Ses sahte, yüz sahte, duygular sahte. Tek gerçek kaybettiğiniz paranız. Şimdi kamerayı terse çevirelim. O mesajı atanların dünyasına bakalım. Myanmar'daki KK Park veya Kamboçya'daki Victory Paradise. Buralar modern dünyanın toplama kampları. Her kölenin bir kotası var. Eğer o gün yeterince kurban bulamazlarsa ceza başlar. Metal sopalarla dayak, elektrik şoku ve hücre hapsi standart prosedürdür. Filipinler'deki baskınlarda ortaya çıkan bir detay insanlığın bittiği noktayı gösteriyor. Akvaryum. Polis baskınında canlı odalar bulundu. Bu odalara akvaryum deniyor. Burada tutulan kadın mağdurlar başarılı dolandırıcılara veya yöneticilere bir ödül olarak sunuluyor. Hava parası, klavye parası, yer parası adı altında insanlar borçlandırılıyor. Bu borçlar yüzünden oradan asla çıkamıyorlar. Bir eşya gibi başka bir kampa satılıyorlar. Kaçmaya çalışanların parmaklarının kırıldığı, hatta işe yaramayanların organlarının alındığı bir dünyadan bahsediyoruz. Bu yüzden telefonunuza gelen o mesajı atan çocuğa kızmayın. O tuşa her bastığında arkasında elektrikli copla bekleyen bir gardiyanın nefesini hissediyor. Peki bu kadar büyük bir organizasyon nasıl finanse ediliyor? Silahlar, kelepçeler nereden geliyor? Paralar nasıl aklanıyor? İşte burada karşımıza Hoain Guarente çıkıyor. Burası suç dünyasının Amazon'u. Kamboçya merkezli devasa bir pazar yeri. Telegram üzerinden işleyen bu platformda neler satılıyor biliyor musunuz? Sadece çalıntı kredi kartı bilgileri değil, işkence aletleri, kelepçeler, elektrikli şok cihazları, hatta kaçan köleyi yakalama hizmeti ve en önemlisi milyarlarca dolarlık kara para aklama hizmeti. Blok zincir analiz şirketi Elliptic'e göre bu platform üzerinden 2021-2025 arasında tam 49 milyar dolar geçti. Sizden çalınan paralar USDT veya Tron ağı kullanılarak chain shopping denilen bir yöntemle saniyeler içinde binlerce parçaya bölünüyor ve izi kaybettiriliyor.
Seçil Erzan parayı banka şubesinde çuvallara doldururken yakalandı. Ama Hoin sistemi parayı saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna ışınlıyor. İşte aradaki fark bu. Tablo korkunç, biliyorum. 300 milyar dolarlık bir endüstri, devletleşmiş suç örgütleri ve 220 binden fazla esir insan. Telefonunuza gelen o merhaba mesajı basit bir spam, sinir bozucu bir bildirim değil. O mesaj 21. yüzyılın en büyük insanlık suçunun, dijital köleliğin kanlı bir kanıtı. O mesajın arkasında Dubai'den kaçırılan bir mühendis, Uganda'dan kaçırılan bir öğrenci, Türkiye'den giden bir umut yolcusu olabilir. Lütfen tanımadığınız o ruh eşinize para göndermeyin. Kısa yoldan zengin olma linklerine tıklamayın. Tıkladığınız her link o kampta bir kölenin zincirini biraz daha sıkıyor. O baronların servetine servet katıyor. Devletler yaptırımlar uyguluyor. Interpol operasyonlar yapıyor. Ama bu virüs sürekli mutasyon geçiriyor. Şu an Batı Afrika'da, Güney Amerika'da yeni kamplar açılıyor. Biz tozlu raf olarak dosyayı açtık ve en karanlık sayfalara baktık. Bu dosyayı rafa kaldırıyoruz. Ama gözümüz açık. Telefonunuza dikkat edin. Güvende kalın.